Herkese merhaba. Infinity Regenerative Klinik'le sağlık yönetimi programımızda yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta oldukça heyecan verici ve özellikle de biz kadınlar için en önemli konulardan biri olan cilt sağlığından söz edeceğiz. Yanımda dermatolog, uzman doktor Eneida Kote var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Cilt sağlığı konuşacağız. Sizden öğreneceğimiz bir sürü şey var aslında. Ama ilk olarak günümüzde cilt sağlığımızı korumak için aslında bir sürü kimyasal madde içeren ürünler önerildiğini biliyoruz. Kimi zaman bunları kullanıyoruz veya tercih ediyoruz veya etmiyoruz tabii ki, ama siz ne düşünüyorsunuz? Bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı? İnsanoğlu doğadan uzaklaştıkça, biz şehir hayatında daha yoğun bir yaşamın içerisinde, daha doğadan uzaklaşmayla birlikte endüstriyel gıdalar, sağlıklı olmayan, soluduğumuz oksijen, hepsi sular vesaire, hepsinin sonucunda bir şekilde biz bu dış ortama karşı kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani korumamız gerekiyor. Bu kadar kimyasal tabii ki gıdalarda da, suyumuzda da, havamızda da olmaması gerekiyor. Bu durumda da cildimizde de olmaması gerekiyor. Tabii. Ama bir şekilde de bu dış faktörlere karşı da mantıklı bir şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Ve burada en önemli ana unsur cildin sağlığı, ki o da genel sağlığa bağlıdır. Yani ne kadar içten sağlıklı bir bireyimiz ise, bütün genel sağlığımız yerinde ise o kadar sağlıklı bir cildimiz olacaktır. Bu sağlıklı cildimiz de dış faktörlere, az önce saydığımız bütün etkenlere de daha dayanıklı olacaktır. Burada en önemli odaklanacağımız kısım da bu sağlıklı cildi nasıl elde ederiz, nasıl kururuz bütün bu yaşam boyunca. Her yaş en aralıkta çok onu merak ediyorum hocam. Şu an bence şu anda bizi izleyen tüm izleyicilerimiz de aynı şeyi merak ediyordur. Peki bu kadar olumsuz koşula rağmen, özellikle de mesela çok stresli bir hayat yaşadığımız, çok yoğun çalıştığımızı düşünürseniz nasıl koruyacağız hem kendimizi hem cildimizi? İşte önce hep içe odaklanacağız, her şeydeki gibi. Ya çünkü cilt dışarıdan gördüğümüz aslında iç organların, iç sağlığın yansımasıdır. Doğru. Ve ben yıllar boyu bu işi yaparak, bu hekimliği yaparak cildi okumaya başladım. Yani ciltte bütün kişinin içeride yıllar boyu yaşadığı sıkıntılar ya da sorunlar ya da nasıl bir iş ortamda çalışıyorsa vesaire, hepsini cilt bunları yansıyabiliyor. Evet, hocamız şimdi benim suratıma bakıp benim neler yaşadığımı ve ne kadar yoğun bir insan olduğumu falan. O hocam kadar nasıl benim cildim? Benim nasıl cildim? Gayet... Ne yaşamışım ben hocam? Anlatın bana. Siz kendiniz dikkat etmişsiniz. Ama bu gerçekten çok önemli. Yani dediğinizde bir organın dıştan görünümü. Verecekse mesela günlük yaşantımızda plazalarda çalışan insanların sayısı gittikçe arttı. Doğru. Bu plazalarda cam yok, havalandırma merkezi oluyor ve kadınların topuk seslerini duymamak için halı flexler oluyor yerde. Evet, doğru. Bütün buradaki hava kirliliği, sirkülasyonu bir şekilde insanlara giderek daha alerjik yapıyor. Ve bu biz ne zaman fark ettik? Bu insanları izleyerek ve özellikle plazalarda 5 yıl, 10 yıl çalışanlardaki cilt değişiklikleri çok daha sorunlu hale getiriyor. Yani bunlar bir günde olan değişiklikler değil. Bizim bu yaşam biçimimiz her gün ciltte bir şeyler yansıtıyor. O sadece cildimizde değil. Solunum yolu alerjileri, gıdalara karşı geliştirdiğimiz alerjiler bizi giderek daha hassas ve o yüzden herkesin bir leke sorunu oluyor. Herkesin benim cildim çok hassas, ben her şeyi kullanamam durumlara geliyoruz. Biz aslında yani hocam diyoruz ya, hani ay lekem çıktı. Aslında o yıllardan süre gelen değil mi? Ortaya çıkan bir leke. Hipertansiyon gibi yani vücudun içerideki hassasiyetin cilde yansıması ve leke en sonunda bir sonuç oluyor. Kaçınılmaz bir sonuç. O yüzden ne kadar sağlıklı bir bireysek, sindirim sistemimiz, solunum sistemimiz, cildimiz o kadar sağlıklı olacaktır. Ve
dış faktörlere o kadar dayanıklı olacağız. O yüzden ben nerede yaşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz, nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz ve genel sağlığı hep ele alıyorum bir cilt analizi yapacağımız zaman. Evet, güzellik, cildimizin güzelliği de içeriden geliyor. Tabii ki dış faktörler de etkiliyor. Güneş, oksidatif stres, hava koşulları hepsi etkiliyor. Çünkü cilt değişik bir organ. Hep iç organlara yansıması oluyor hem de dış faktörleri. Yani dışarıdaki bariyerimiz ama ikisinin de çok dikkat etmemiz gerekiyor ki biz daha sağlıklı yaş alabilelim diye. Harikasınız hocam. Çok güzelsiniz aynı zamanda. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Teşekkür ederim. Evet, Enaida hocamıza sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki programımızda yine merak edilen sağlık konularıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.